Kozalak pekmeziyle ilgili bir yaşadığını anlat. Japonlar sana ne dediler? Japonlar bana ne dedi? Sen neredeydin dediler. Ben dedim ki 8 yıldan beri buradaydım. Siz neredeydiniz dedim ve geldiler. Dediler ki buradan giderken tıbbı bilimler profesörü buradan giderken kozalak pekmezi götürdü Japonya'ya ve dedi ki kozalak pekmezini Japonya'da patlatacağız. Oh. Ve seni orada marka yapacağız. Yani çok sevdiler. Bunları tabii ki araştırıyorum. Kitabını araştırıyorum. YouTube'dan araştırıyorum. Oradan araştırıyorum. Buradan araştırıyorum. Ve ünlü aşçılara telefon ediyorum. Diyorum ki atıyorum Ayşe Hanım bunu nasıl yaparım? Ali Bey bunu nasıl yaparım? Ve onlardan da bir öngörüş alıyorum. Şöyle yap, böyle yap diye. Kalkıp da kafama göre şu dağın başında duruyorum ama kafama göre bir şeyleri yapmıyorum. Yapmıyorum yani. Merhaba. Merhaba. Köyüm Kafede Meral Hanım'la beraberiz. Evet. Aslında çok tanımanızı istediğim birisi. Teşekkür Neden ederim. olduğunu şimdi kendi gözlerinizle göreceksiniz. Neler yapıyorsun Meral Hanım? Bize biraz kendini anlatır mısın? Ben bir ev hanımıydım. 25-26 yıllık bir ev hanımının yapmak istediği, hayalinde yapmak istediği bir işler vardır. Benim de yapmak istediğim iş bu. Yıllarca eşimden istedim. Hep frenledi beni. Sonra emekli oldu. Buraya taşınınca... Neredeyiz biz? He. Kozak'tayız. Kozak'ta Evet. Köyüm Kafe isminde küçücük bir işletme açmaya karar verdim. Kendi ürünlerimle, yaptıklarımla ve gelen misafirlerime yaptıklarımı hoşgörüyle sunmak ve onu geçmişi geleceğe taşımak istedim. Açıkçası bu. Geçmişi geleceğe taşımak, geçmişte yapılmış eski lezzetleri Evet. günümüzde yapmak mı? Evet. Ama sen sadece bunu yapmıyorsun sanki. Kendin de buluşlar yapıyorsun. Evet. Farklı şeyler üretiyorsun. Evet. Ne yapıyorsun? Üretiyorum. Nasıl üretiyorum? Mesela örnek olarak şu kozalak pekmezini ele alalım. Kozalak Evet. reçelini ele alalım. Bir kelimenin üzerinden çok şeyler türetmeye çalışıyorum. Kozalak dediler ki karaciğere, akciğere iyi geliyormuş. Dedim ki bunun reçeli soyma kobak derler burada. İlkbaharda yenir. Bunun neyi Kozalak reçeli? reçeli hangisi? Şu mu? Şu. Şu. Şu kozalak reçeli. Niye dedim ki kozalak reçeli soyma kobak olarak yeniliyorsa neye reçeli olmasın? Neye pekmezi olmasın? Evet. Diye bunlardan bir şeyler yapmaya başladım. Şu yaptığım benim kozalak pekmezim balla. Tatlandırıcı olarak bal kullandım. Sen kendi formülünü geliştirdin Ben aslında. kendi formülümü geliştirdim. Bu senin kozalak Bu pekmezi. benim kozalak Evet. pekmezi. Mesela yörede kimse papatya reçeli yapmıyordu. Bu papatya reçeli. Evet, şu papatya reçeli. Papatya reçelini de ben yaptım. Kozalak pekmeziyle ilgili en son nereye yolladın? Bir yaşadığını anlat. Japonlar sana ne dediler? Japonlar bana ne dedi? Sen neredeydin dediler. Ben dedim ki 8 yıldan beri buradaydım. Siz neredeydiniz dedim ve geldiler. Dediler ki buradan giderken tıbbı bilimler profesörü buradan giderken kozalak pekmezi götürdü Japonya'ya ve dedi ki kozalak pekmezini Japonya'da patlatacağız. Oh. Ve seni orada marka yapacağız. Yani çok sevdiler. O kadar Evet, çok o sevdiler kadar. ki. Yani bunun tabii ki araştırmasını ben Papatya Festivali'ne de katılmıştım. Orada fıstık helvası yapmıştım. Şu mesela Şu. kozalaktan elde edilen, çam kozalağından elde edilen helva. Çam ağacından inen kozalak ve küneri, sonra bunlar kıvrılıyor. İçinden fıstığı çıkıyor ve onlar kavrulup ezilip helva haline geliyor. Bu çam kozalağı. Kozan bu meşhur Özel, evet, lezzeti. özel, evet, aslında, kozalak, değil mi? kozan özel fıstık helvası. Başka yörede yapıldığını duymadım. Aha. Eskiden düğünlerde, sünnetlerde çok yapılıyordu ama şimdi ürün olmadığı için tabii ki yapılmıyor yani açıkçası. Oradan geçelim şu kozalak pekmezi. Tabii ki şunlar benim Ormaniye'den izin alıp da topladığım bebek kozalaklar. Bebek kozalaklardan Bebek kozalaklar. yapıyorsun. Çok bir sır değilse genel olarak söyler misin bunu nasıl yaptığını? Tabii ki söylerim. Hani- Haftada 15 günde bir 15-20 kilo yapıyoruz. Demleyerek yapıyorum. Kaynatıyorum, demliyorum, kaynatıyorum, demliyorum ve en sonunda balını vererek ve tatlandırıyorum. Bu da yine kozalan, bebek kozalaklardan elde ettiğimiz reçel. Tabii ki bu şekerli kozalak oluyor. reçeli, evet. Şekerli oluyor. Şu mesela çorbalık elimizde fazla kalan sebzelerimiz, biberlerimiz çorbada, pilavda bu şekilde kullanıyoruz. Bu bir de çok ilginç geldi bana. İtalyanların böyle renkli renkli makarnalarını görüyorsun. Burada da
değişik bir lezzet yapmışsın. Mesela şu neli? Pancarlı. Pancarlı erişte. Evet. Pancarlı erişte. Bu ıspanaklı mı? Şu sade. Havuçlumuz vardı, bitti. İtalyanlar yapar da biz ne yapıyoruz? Onlar Neden değil mi? Şu çekirdeksiz siyah üzüm. Şu bahçemin üzümleri. Oh, ne güzel. Şu da domatesimiz. Kurutulmuş. Domatesini alıp kendimiz yapıyoruz bunları. Baklava. Baklava o olmazsa olmazlarımızdan. Mesela festivallere gittiğimde genel olarak benim adım tatlıcı kalıyor zaten. Baklavamı götürüyorum, dibilemi götürüyorum, fıstık helvamı götürüyorum, reçellerimi götürüyorum. Genelde bu şekilde Şu götürüyorum. ne? O domates, ıtırlı domates reçeli. Itırlı. Ballı ceviz. Ballı ceviz. Çam balı. Bu sade balımız. Bu gene bahçemizden topladığımız biberlerimiz. Bu acı biber turşusu, bu tatlı turşu, bu da kışlık kahvaltılık turşularımız bunlar. Şu da Börek zaten o. kendi el açma yani hamurunuzdan. el açma hamurumuz. Bir de ne yapıyorum dedin sen? Şerbet. Şerbet konusunda da iddialıyım dedin az İddialıyım. önce. Evet. Neden? Çünkü şerbet dediği zaman hemen insanlar ne yapıyorlar? Toz boya alıp suni boya alıp karıştırıp şerbet yapıyorlar. Öyle mi? Ve şerbet yapılır. Karadut şerbetiymiş, karadut şurubuymuş. Hayır, şurup dediğin öyle bir şey olmaz. Bunun öz mayasını bulacaksın bir kere. Mayalayacaksın. Bunun en azından bir gün yatakta beklemesi lazım. Sen aslında bir yandan da Ar-Ge çalışması yapıyorsun ha. Ürün geliştiriyorsun. Buna öyle derler. Değil mi? Şimdi tabii ki mutlaka öyledir. Gelen şimdi misafirlerim her sene ben değişik bir şey yapıyorum ya. Bir şey çıkarıyorum piyasaya. Kapıdan gelirken bana diyorlar ki Meral bu sene ne var değişik? Geçen gün mesela festivalimiz oldu bizim. Festivale şerbetle baklavalı katıldım. Eşime demiş ki beyin birisi şu kadar standını dolaştım demiş. Sadece bir tek demiş senin standın farklıydı. Çünkü husisi şerbet konulabilecek fanuslar aldı. Çok sevildiğini düşünüyorum. Peki bu Osmanlı yani şerbet deyince bir Osmanlı şerbetleri biraz aslında tarihten gelen Osmanlı meşhurdur. şerbeti yaptıklarım zaten. Ha öyle mi bu? Osmanlı Tabii, genel. şerbeti diyebilir miyiz buna? Osmanlı şerbeti tabii ki Ha. Osmanlı şerbeti. Bunun tabii ki tarihçilerini okuyorum. Öyle kafama göre onu yaparım da bunu yaparım diye öyle bir şey yok. Aa şimdi oldu. Bunları tabii ki araştırıyorum. Kitabını araştırıyorum. YouTube'dan araştırıyorum. Oradan araştırıyorum. Buradan araştırıyorum. Ve ünlü aşçılara telefon ediyorum. Diyorum ki atıyorum Ayşe Hanım bunu nasıl yaparım? Ali Bey bunu nasıl yaparım? Ve onlardan da bir ön görüş alıyorum. Şöyle yap, böyle yap diye. Kalkıp da kafama göre şu dağın başında duruyorum ama kafama göre bir şeyleri yapmıyorum. Yapmıyorum yani. Araştırmadan da Bir altyapısı olmadan bir şey yapamam yani. Bunları üretmiyorsun, evet. insanlara kalkıp da Sorumluluğun veremem var. ki. Bunları hep diyalog içindeyim yani. Çok güzel. Mürver şerbeti yapıyoruz. Biberiye şerbeti yapıyoruz. Ada çayı şerbeti yapıyoruz. Nane şerbeti yapıyoruz. Bunların dördünü yapıyoruz. Ve onlarla gelen misafirlerimi küçük küçük böyle kahve yanında ikram ediyorum. O da mürver şerbetimiz. Bu mürver şerbeti. Evet, mürver şerbetim. Çok güzel. Evet. İnsanı böyle çok ferahlatan tarçın mı? Ne bu? Hayır, Ne? mürver. Mürverin kendisi mi sadece bu? Kendisi bu. Bunu renklendirici olarak da hibiskus kullandık. Bak. Tadı bunun çok güzel. Bu da İstanbul'a gösterime gidecek zaten. İlk tadımı ben mi yaptım ya? Süper. İstanbul'a şeflerin gösterisine gidecek. Sen de gidecek misin şeflerin gösterisine? Valla şeflerin gösterine gider miyim bilmiyorum ama TRT 1'den çağırdılar. Ne zaman gelir haberi de bilmiyorum ama O zaman sen göstereceksin bunları bilmiyorum. demektir. Geçen gün arkadaşımla beraber gittik. Hijyen kursunda hijyen belgemizi de aldık. Projen ne peki şimdi senin? Benim projem Kozak yöresindeyiz. Böyle bir kooperatif kurup da bazı şeyleri resmi olarak kayda geçirebilirsek Coğrafi tescil belgesi mi demek evet, istiyorsun? o şekil bir belge alıp da Kozak'ta biz de varız diyebilmeyi gerçekten çok istiyorum. Hayır, bu benim için değil. Yarınki gelecek olan gençler için. Çünkü çok göç var ya. Bu Evet. göçü olmasını istiyorum. Doğamız çok güzel. Yöremiz çok güzel. Mesela diyorlar ki bana doğaya çıktığında ne görüyorsun? Allah'ım ya neler var neler var. Şuraya bir çıkıyorsun ki. Diyor ki al beni üret ve tüket ve insan vücutuna yararlı bir şeyler et demiş. Yani bunlar o kadar çok güzel şeyler var ki. Ben mesela karanfillerimi açtığımda onları ovuyorum. Onlardan hem şerbet yapıyorum hem karanfil reçeli yapıyorum ya. Çok Mesela şimdi şeyler var, alıçlar var. Alı sirkesi yapacağım. Güvem deriz biz. Gürem denir, güvem denir. bilmiyorum. TRT 1'de falan yayınlandı o benim. Ve şimdi ben güven basacağım.
Gürem kandaki iltihabı yok eden meyvemiş. Aa, Ve şifa yani. Tabii ki şifa. Şimdi güvem toplayacağım, alış toplayacağım ve kuşburnu. Hmm. En azından bir 50 şişe kuşburnu yapmam lazım. Yaşam alanımız çok güzel ya. Evet, Buraları terk gerçekten edilmesini istemiyorum yemyeşil. yani. İstemiyorum. Ama insanlar hemen göçüyorlar. Çocuk okutuyoruz, göçüyoruz. Maddi sıkıntımız var, göçüyoruz. Çalışmak istedikten sonra her yerde iş çok. Sen yapmak iste. Hiçbir şey yoktu ya. 1 kilo lor ekmek unundan başladım gözlemeyle. Tabii ki burada eşimin çok önce köstek olmak istedi ama sonra Çok destek oldu. destek oldu. Nizamettin Hoca. Çok destek oldu. Önce hayır, sonra şimdi ben diyorum ki hayır Nizamettin, ben yoruldum. Mesela o bana diyor ki pansiyon kuralım. Küçük küçük bungalov evler kuralım. Hayaller maddi gücü dinlemiyor. Hayaller çok yüksek. Ama sen böyle gittikçe Nizamettin Hoca bir alabilir miyiz seni? Bak Meral Hanım diyor ki onun bana desteği çok diyor. Evet, Hatta şu an diyor artık o beni yüreklendiriyor, artık cesaretlendiriyor diyor. Sen ne diyorsun? doğru söylüyor. Ben böyle bir şey aklıma gelmiyordu, bu işi yaparız diye. Ama eşimin sayesinde Birlikte şeyler siz yapmaya emek çalıştık. gösteriyorsunuz ve bence yani bu Japonların dediği şey, hele biz bunu istiyoruz ve Japonya'ya bunu almak istiyoruz. Bugüne kadar neredeydin demeleri bile çok insanı çok motive eden Evet. bir şey bence. Geldi bana, Bergama'da yıllardan beri yaşıyor o hanım. Ben onu takip ediyorum. O da beni takip ediyor. Ve ben gerçekten bazı, mesela doğamızda çok güzel bitkilerimiz var. Ben bir gün bir çiçeği fotoğraf çektim, attım. Hemen bana dönüş yaptı. Bu çivit otu dedi. Ben onun çivit otu olduğunu gerçekten bilmiyordum. Hmm. O hanımdan onun çivit otu olduğunu öğrendim. Çivit demek ne demek? Bir beyazın renklendirilmesi demek. Doğal ipte kullanılan bir bitki olduğunu ondan öğrendim. Havacıva otunun renk verdiğini ondan öğrendim. Kolum kırılmasaydı ben havacıva otunun mesela şerbetini yapacaktım. O hanım bana dedi ki neredeydin sen? Valla ben yıllardan beri buradaydım, siz neredeydiniz? Bergama'da, O hanım Japon mu? Japon. Türkiye'ye yerleşti ve Aşağıbey diye bir köyümüz var, oraya yerleşecek. Ve o beni de takip ediyor ve Japonya'da da beni yayınlamaya başladı. Ah, çok güzel. Bilmiyorum, inşallah. Ve Japonya'dan gelmeye mi başladılar buraya? Japonya'dan geliyorlar zaten. Zaten geliyorlar. Zaten geliyor. Almanlar geçen sene mesela Merkel'in canciğer arkadaşı geldi. İlle oraya gideceğim demiş ve fırınım var şurada, fırında kuzu tandır yaptım onlara. O nereden duymuş? Vallahi herhalde bir yerlerde bir soru buradaki bir işareti arkadaşının bırakıyorsun ki. sayesinde. Sen başka yemekler de yapıyorsun aslında. Bunlar Hayır, senin, bunlar benim, değil mi? ufak tefek yaptıklarım bir şeyler yani. Tabii ki yapıyorum başka bir şeyler. Tekrardan yapılacak olan marmelatlarımız var. Dedim ya, benim kolum kırıldığı için bazı şeyleri çok eksiğim. İnşallah onları da tamamlayacağız diye düşünüyorum. Ellerine sağlık. Peki son teşekkür olarak ederim. söylemek istediğin bir şey var mı? Sağ ol, çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Tekrar görüşmek ümidiyle. Biz teşekkür ederiz. Nizamettin Hoca bir şey diyor musun? Ayağınıza sağlık. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Canım gelir Çok misin? teşekkürler. Sen de gel. Hepinizin ellerine sağlık. Sen ne diyorsun son olarak? Ben de ablamın ellerine sağlık. Köyüm kafeye bekliyoruz her zaman. Buyursunlar.